Soğuk taş duvarlara çarpan o ağır metalik hapishane zincirlerinin yankısını zihninde canlandırmanı istiyorum. Hmm, O karanlık mekanda derinden gelen boğuk bir ağlama sesi var. Bir de çaresizlik hissi. Arka planda usulca çalınan ahşap birlerin ince tınısı duyuluyor. Yürek burkan bir tını. Sonra o ince tınıyı bir anda kesip atan, koptuğu an odayı mutlak bir sessizliğe boğan bir telin tiz çatırdaması yankılanıyor. O sessizlik anı çok ürkütücüdür. Yıl M.Ö. 404. Büyük bir gerilim var o tarihte. Bu devasa felsefi gerilimin tam ortasında zihni paramparça olmuş genç bir adam Simyas duruyor. Felsefe tarihinin en karanlık hücrelerinden biri bu. Bugün felsefe tarihinin o karanlık hücresine giriyoruz. Amacımız sadece tarihi bir anı canlandırmak değil tabii. İlk maddici temelin günümüz nörobilimiyle aynı masaya nasıl oturduğunu keşfedeceğiz. Yunanistan'ın Tebefos kentindeyiz. Büyük bir siyasi krizin tam ortasında. Yıkımın ve Peloponnesos savaşlarının yarattığı o boğucu atmosfer, Bu savaşın yarattığı vahşet çok ağırdır. Simyas, kentin en varlıklı aristokrat ailelerinden birinin oğlu olarak dünyaya gelmiş bir genç. Maddi olarak hiçbir eksiği yok, her türlü lükse sahip. Ancak etrafındaki dünya yanarken, Sparta işgalcilerinin baskısı kentin nefesini keserken, bu varlık onun içindeki o devasa boşluğu dolduramıyor. O lüksün ortasında akıl almaz bir entelektüel huzursuzluk yaşıyor. Yani büyük bir zihinsel kriz. Bu sadece siyasi bir buhranın getirdiği korku değil, gerçeği arayan bir zihnin kendi etrafına örülmüş o altın duvarları yıkma sancısı. Zaten bu sancının temelinde yatan zihinsel açlık, insanlığın en derin krizlerinden birinin aynasıdır. Dış dünyanın kaosu, iç dünyanın düzenini tehdit ettiğinde zihin mecburen bir sığınak arıyor. Aristokratik lüksün, o süslü altın kadehlerin, Peloponnesos savaşlarının kanlı gerçekliği karşısında hiçbir anlam ifade etmediği bir an bu. Kriz anları, illüzyonları yok eden en acımasız öğretmenler. Genç bir zihin olan Simyas, da etrafındaki sahte güven hissinin çöktüğünü görüyor. Bu çöküş onu mecburen büyük bir anlam arayışına itiyor. O açlık sadece entelektüel bir hobi değil, varoluşun temellerini anlama çabası. Dışarıdaki dünya mantıksızca birbirini yok ederken kendi içinde sarsılmaz bir mantık arıyor. Bu arayış, kente sürgün olarak gelen gizemli Pisagorcu büyük düşünür Filolaos ile kesişiyor. Ve felsefe tarihinin en ilginç kırılmalarından birinin tohumları atılıyor. Bu sürgünün düşünürün kente gelişi beklenen kıvılcımı çakıyor yani, zihinsel devrimi başlatıyor. Simyaos derhal Filolaos'un öğrencisi oluyor. Bu eğitim süreci onun zihnine tamamen yeni ve sarsıcı kavramlar ekiyor. Sayıların ardındaki gizemi, dünyanın aslında evrenin merkezinde döndüğünü öğreniyor. Ruhun mistik yolculuğunu da dahil ediyor buna. Hocası ona evrenin sadece maddeden ibaret olmadığını, kusursuz bir matematiksel dil konuştuğunu anlatıyor. Gezegenlerin yörüngelerindeki oranların bir müzik aletindeki notaların oranlarıyla aynı olduğunu işliyor. Evren devasa bir armoni içinde dönüyor. Matematik, hesap yapmak için kullanılan bir araç olmaktan çıkıp tanrısal düzenin şifresine dönüşüyor. Ancak burada zihni oldukça zorlayan bir pürüz var. Bu mistik öğreti evrenin düzenini açıklamakta bir yere kadar tatmin edici olsa da o rasyonalizm açlığını tam doyuramıyor. Matematiksel düzenin büyüleyiciliği ya da Jomhun göçleri onun katı bir akıl yürütme ihtiyacına cevap vermiyor. Sadece inanmak istemiyor, sayılara gizemler yüklemek değil, mutlak surette bilmek istiyor. Mantıksal olarak bunu temellendirmek en büyük arzusu. Bu yetersizlik hissi onu ve en yakın dostu entelektüel yoldaşı Kebes'i çok radikal bir kopuşa itiyor. Bu iki genç aristokrat, kentin onlara sunduğu tüm zenginliği, güvenceyi, siyasi nüfuzu ellerinin tersiyle itiyorlar. Geri dönüşü olmayan bir yola giriyorlar. Her şeyi geride bırakıp sadece gerçeğin peşinde Atina'ya doğru yola çıkıyorlar. Zenginliğin ağırlığını atıp zihnin hafifliğiyle yalın ayak yürümeyi seçmeleri inanılmaz. Bütün serveti ellerinin tersiyle itip tozlu meydanlara düşmeleri insan doğasının konfor arayışına tamamen ters düşen sarsıcı bir eylem. Bugünün dünyasında en lüks hayatı bırakıp meydanda insanları darlayan çıplak ayaklı bir filozofun peşinden gitmek büyük bir delilik. Ancak
maddiyatın zihinsel aydınlanma önünde bir pranga olduğunu fark etmiş durumdalar. Atina'ya vardıklarında karşılaştıkları manzara kendi kentlerinden alışkın oldukları ihtişamdan çok uzak. Sıradan, pozlu, gürültülü bir pazar yeri. O meydanda insanlarla hararetle tartışan, kalıpları yıkan o çıplak ayaklı bilge duruyor, Sokrates. O güne kadar gördükleri hiçbir düşünüre benzemiyor. Süslü kelimelerin arkasına saklanmıyor, öğrencilerine ezberlemeleri için mistik sırlar fısıldamıyor. Doğrudan aklı hedefe alıyor. Yöntemi insanlara yeni bilgiler vermek değil, sahte inançları cerrahi bir müdahaleyle söküp almak. Karşısındaki kişinin inançlarını ardı ardına çürüterek onları o mutlak bilgisizlik noktasına çekiyor. O sıfır noktasından sonra gerçek bilginin inşa edilebileceğini kanıtlıyor zaten. Bu tanışma anı her şeyin değiştiği, dönüşümün başladığı nokta. Simyas, o altın çocuk kimliğini üzerinden tamamen atıyor. Sokrates'in en sadık, en katı ve en analitik öğrencisi haline geliyor. Zihni çıplak ayaklı bilgenin bu acımasız sorgulama yöntemiyle çelik gibi sertleşiyor. Çelikleşen bu bağ, tarihin en büyük trajedilerinden biriyle sınanıyor, aklın sınırlarını zorlayan bir yıkımla. Sokrates sırf fikirleri yüzünden hapse atıldığında ve ölüm cezasına çarptırıldığında Simyas'ın dünyası başına yıkılıyor. Aklın yeryüzündeki temsilcisi olarak gördüğü hocasını zindandan kurtarmak için her şeyi göze alıyor. Kendi kentindeki o devasa servetini hiç düşünmeden gizlice Atina'ya taşıyor. Gardiyanlara rüşvet vermek, hücre kapılarını açtırmak için. Hocasını kaçırıp ona güvenli yeni bir hayat kurmak istiyor. Yani tüm maddi gücünü masaya döküyor. Para, siyasi nüfus, kaçış planları, bekleyen gemiler, her şey hazır. Ancak karşısında inançları uğruna ölmeyi, yaşamayı tercih eden, çeliten bir irade buluyor. Hocası kentin yasalarını çiğnemeyi reddediyor. Kendi inşa ettiği ahlak felsefesine ihanet etmiyor. Ve bu büyük serveti inanılmaz bir nezaketle geri çeviriyor. Zindanın soğuk taş duvarları arasında sevdiği insanı kurtarmak için dünyayı satın alabilecek güce sahip olup da hiçbir şey yapamayan bir adamın trajedisi bu. Gözlerinin önünde isteyerek ölüme yürüyüşünü izlemek zorunda bırakılan bir ruhun sessiz feryadı. Yaşanan bu sessiz feryat onu karanlık bir yasa boğup yok etmek yerine muazzam bir üretkenliğe dönüştürüyor. O çaresizlik anı köşeye çekilip ağlama seansı yaratmıyor. Tam aksine acıyı entelektüel bir yakıta, felsefi bir öfkeye çeviriyor. Sadece dinleyen bir öğrenci olmaktan çıkıp kendi yolunu çizen bağımsız bir düşünüre evriliyor. Tarihi kayıtlar onun zihin felsefesinin temellerini atan bağımsız bir ekol oluşturduğunu kanıtlıyor. Felsefe üzerine ve müzik üzerine gibi isimler taşıyan, günümüzde kaybolmuş 23 adet felsefi diyalog kaleme alıyor. Bu zihinsel patlamanın en somut göstergesi bu eserler. 23 eser, onun sınırları zorlayan zihinlerinden biri olduğunu işaret ediyor. Trajedinin içinden doğan enerji, hocasının kaybını kabullenme süreci onu radikal bir kurama götürüyor. Dönemin tüm inanç sistemini, dini dogmalarını kökünden sarsan muazzam bir zihin teorisi. İlk hocası Filolos'tan öğrendiği o mistik ve sayısal öğretiyi alıyor. Evrensel harmoni fikrini, zindandaki hocası Sokrates'in o sarsılmaz akılcılığıyla aynı potada eritiyor. O güne kadar kabul gören inançları paramparça ediyor. Toplumun inandığı dogma şu: ruh, göklerden bedenin içine düşmüş ilahi bir cevherdir. Soyut, bedenden bağımsız bir misafir. Oysa o, evrendeki her şeyin bir armoni, fiziksel parçaların bir müzikal dengesi üzerine kurulu olduğunu ilan ediyor. Ruhun göklerden inen yabancı bir yolcu olduğu fikrine meydan okuyor. Onun devrimsel tanımında ruh, bedenin organlarının, kemiklerin, kanın mükemmel bir uyum içinde çalışmasıyla ortaya çıkan en yüksek armoni, müziğin ta kendisi. Fiziksel parçaların kusursuz etkileşiminden doğan bir bütünlük, yani organik bir çıktı. Bunu zihinde somutlaştırmak için toprakta büyüyen bir çiçek analojisine bakmak zorundayız. Muazzam bir tespit o. Çiçeğin gövdesi, taç yaprakları, suyu çektiği kökleri tamamen fizikseldir, dokunulabilen maddedir. Ancak tüm bu fiziksel elementler mükemmel bir denge içinde bir araya geldiğinde ortaya bir koku yayılır. Koku, o fiziksel yakının mükemmel bütünlüğünden yayılan bir harmonidir. Çiçeğin maddesi çürüdüğünde, yaprakları solduğunda o güzel koku da tamamen kaybolur. Havaya karışıp yok olur. Tek başına havada asılı kalamaz.
Ancak bu çıkarım oldukça tehlikeli bir felsefi zemin yaratıyor. Eğer ruh sadece fiziksel bedenin bir uyumuysa, özgür irade, karakter dediğimiz şeyler de bedenin kimyasal bir illüzyonuna dönüşme riski taşıyor. Bu dönem insan için kabul etmesi imkansız bir radikallik. Zihnin işleyişini tamamen fizikselliğe indirgeyen yıkıcı bir devrim. Dönemin mistik inançlarını ve ölümden sonraki yaşam vaatlerini temelinden sarsıyor. Ruhun bağımsız varlığını reddederek onu bedenin bir fonksiyonu haline getiriyor. Çiçeğin fiziksel bütünlüğü bozulduğunda kokusunun anında yok olması gibi bedenin organizasyonu dağıldığında bilincin de dağılacağını savunuyor. Göklerden gelen kutsal cevher fikrini yıkıp yerine etten kemikten doğan organik bir müzik fikrini yerleştiriyor. İnsanı gökyüzünün tanrısal krallığından alıp tekrar yeryüzüne indiriyor. Biyolojik gerçekliğin tam ortasına. Bu hamle, felsefe tarihinde zihin felsefesinin maddeci bir yaklaşımla atılmış en cesur adımlarından biri. Sadece soyut bir tartışma olmaktan çıkıp tarihin en acımasız sınavlarından biriyle yüzleşmesi ise işin asıl dramatik boyutu. O büyük ve dehşet verici sınav günü gelip çatıyor. Sokrates'in ölüm cezasının infaz edileceği gün. O meşhur baldıran zehrini içeceği son saatler. Atina'nın karanlık hapishane hücresi ölüme saniyeler kala sarsıcı bir söz düellosuna sahne oluyor. Hücrenin içi kederden boğuluyor. Oradaki dostlar ağlıyor. Yüzlerini kapatıp hıçkırıklara boğuluyor. Yaklaşan ölümün ağırlığı odanın içindeki havayı bile donduruyor o an. Ancak bu duygusal çöküntünün ortasında Simmias ve can yoldaşı Kebes, akıl almaz bir soğukkanlılıkla zihinsel bir ittifak kuruyorlar. Teselli bekleyen öğrenciler gibi değil, gerçeğin peşindeki iki savaşçı gibi hocalarının karşısına dikiliyorlar. Sokrates, son nefesine kadar ruhun ölümsüz olduğunu, zihnin yaşamaya devam edeceğini kanıtlamaya çalışıyor. İnsanları teselli eden, ölümü bir son olmaktan çıkaran felsefi mirasını savunuyor. Tam bu sırada Simmias, felsefe tarihini kökünden sarsacak o meşhur lir ve armoni analojisini masanın üzerine bütün ağırlığıyla vuruyor. Hücredeki acılı sessizliği yarıyor. Ölüme saniyeler kalmış olan Sokrates'in gözlerinin içine baka baka konuşuyor. Elimizde ahşaptan yapılmış bir lir, yani telli bir çalgı olduğunu varsaymasını istiyor ondan. Lirin ahşap gövdesi, gergin telleri tamamen fiziksel birer maddedir. Tellerini doğru akort ettiğimizde ortaya çıkan müziği o muazzam müzikal armoni düşünmesini söylüyor. Bu müzik göze görünmez, dokunulmaz, soyuttur. Hatta insana ölümsüz, göklerden inmiş bir his verir. Ardından argümanın o en acımasız kısmına geçiyor. O liri elimize aldığımızda, ahşabını paramparça ettiğimizde o güzel müziğe olan şey çok nettir. Lir kırıldığı an o tanrısal müzikal armonide anında yok olur. Dünya üzerinden tamamen silinir gider. Lir yok olduğunda şarkı da biter Sokrates. Ölüm döşeğindeki bir adama sunulabilecek en keskin gerçek bu. Bedenimiz o lirdir, ruhumuz ise lirden çıkan güzel müziktir tespiti. Kaçınılmaz sonu hocasının yüzüne çarpıyor. Bedenimiz yaşlandığında, hastalıkla veya ölümle parçalandığında, ondan çıkan o bilincin yaşamaya devam etmesi imkansız hale gelir. Ahşap kırıldığında şarkının bitmesi itiraz edilemez bir fizik yasası. Mantığın duygulara karşı kazandığı kusursuz bir zafer. Bu cümle sadece o karanlık hücrede yankılanıp yok olmuyor. Binlerce yıl sonra bugün, modern nörobilimin ulaştığı en temel sonuçla birebir aynı zeminde buluşuyor. Zihin, beynin nöronal ve kimyasal aktivitelerinin bir çıktısıdır. Beyin bittiğinde zihin yok olur. Elektrik sinyalleri, sinapslar arasındaki kimyasal iletimler, o lirin telleri ve gövdesi işlevini görüyor. Bu nöronal yapı, yani fiziksel beyin, yaşamsal işlevini yitirdiğinde zihin de tamamen çözülüp yok oluyor. Zehri içmek üzere olan bir adama kurulan bu acımasız cümle, bugün fMRI cihazlarında beyni inceleyen bilim insanlarının vardığı nihai noktayı işaret ediyor. İki büyük zihnin ölüm karşısında hiçbir duygu sömürüsüne yer vermeden gerçeği bu kadar çıplak tartışması inanılmaz. İnsan zekasının ulaşabileceği en yüksek mertebelerden biri bu yüzleşme. İnsan zihninin ölüm dehşetine karşı kendi rasyonel doğasını savunma şekli.
Zehrin kadehte beklediği saniyelerde bile aklın geri adım atmaması çok sarsıcı bir direnç. Hücredeki saatler tükenip Sokrates zehri içtikten sonra hayatın ritmi yavaşlıyor. Baldıran zehrinin bedeni yavaş yavaş teslim alışı, o ahşap lirin tellerinin birer birer kopuşuna şahitlik etmek demek. Beden soğuyor, tellerin gerilimi bitiyor ve hücreye o büyük sessizlik çöküyor. Bu yıkıcı yüzleşmenin ardından Simyas, gerçeği bütün çıplaklığıyla görmüş bir adamın o ağır sessizliğine bürünüyor. Atina'nın o kalabalık meydanlarını terk edip doğduğu topraklara, Tep kentine geri dönüyor. Eski siyasi ihtiraslar, felsefi savaşlar geride kalıyor. Kendi halinde sessiz ve münzevi bir hayata çekiliyor. İnsanları yargılamaktan uzaklaşan, sadece mekanizmaları anlamaya çalışan bir yapıya bürünüyor. Kelimeleri tüketmek yerine etrafındaki dünyayı, gizemli doğa olaylarını muazzam bir yetenekle dinlemeye başlıyor. Tabiatın akışını, rüzgarın esişini, yıldızların hareketlerini inceleyen dingin bir bilgi olarak yaşlanıyor. Gençliğindeki radikal arayışı yerini derin bir kabullenişe, evrenin armonisine ayak uydurmaya bırakıyor. Yaşanan bu dönüşüm bize modern insanın karmaşasına uzanan net bir mesaj taşıyor. Gençliğinde sergilediği o isyankar tavrın, yaşlılığında bıraktığı yer, varoluşsal sancılara tutulan bir farkındalık aynası. İnsanlık olarak taşıdığımız o en temel kaygının, ölüm korkusunun tam karşısında duruyor. Bugün modern insan sürekli olarak kendi bedenleriyle meşgul bir halde yaşıyor. Görüntümüzü korumaya çalışıyoruz, yaşlanmaya karşı savaş veriyoruz. Bedenimizin yani lirin, tellerinin zamanla gevşediğini gördükçe tarifsiz bir paniğe kapılıyoruz. O lirin bir gün tamamen susacağı gerçeğiyle yüzleşmek zihnimizi bir korku çemberine hapsediyor. Bütün çabamız bu enstrümanın kırılmasını geciktirmek üzerine kurulu. Fakat inşa edilen bu zihin felsefesi odak noktamızı o korku çemberinden çıkartıp tamamen başka bir yere çekiyor. Ruhumuz, bilincimiz bu hayatta sergilediğimiz bir armoni ise mühim olan lirin sonsuza kadar yaşaması değildir. Odaklanmamız gereken asıl mesele elimizde bu beden liri henüz sağlamken ondan ne kadar duru, adil, güzel ve asil bir şarkı çıkarabildiğimizdir. Yaşamın değerini belirleyen şey kronolojik süresi değil, üretilen müziğin niteliği, eylemlerin kalitesi. Modern hayatın tasında kendi zihnimizin akordunu doğru yapabilmek en büyük beceri haline geliyor. İç dünyamızı öyle bir dengeye oturtmalıyız ki dışarıdan gelen gürültüler bizim kendi şarkımızın ritmini bozmasın. İnsan kalabilmenin o yüksek harmonisini koruyabilmek, felsefenin öğretebileceği asıl bilgeliktir. Lirin ne kadar gösterişli olduğu tamamen önemini yitiriyor. İnsan çevresine yaydığı o ahlaki bütünlükle, ürettiği somut değerlerle kendi hayat şarkısını yazıyor. Bu şarkıyı erdemle ve gururla çalıp bitirdiğinde zaten zamana ve ölüme çoktan meydan okumuş oluyor. Fiziksel varlığın sonlu olması, geride bırakılan o güzel şarkının sonsuzluğunu çürütemiyor. Tüm bu derin yolculuğun sonunda insan zihni tek bir gerçeğe odaklanıyor. Tamamen kendi ritmini bulmaya. Peki sen elindeki bu beden liriyle bugün dünyaya nasıl bir şarkı bırakıyorsun? Bir okur, bir kare, yaşayan kütüphane. Fikirler burada ölmez.